Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu diyet yaparsam böbreklerim düzelir mi? Neden bu konuyu seçtim? Birçok böbrek hastamız eğer böbreklere zararlı olan gıdalardan uzak durursam, yaşam tarzımı böbreklere faydalı hale getirirsem, böbreklere faydalı olan gıdaları tüketirsem kreatin değerim azalır mı? GFR değerimde artış olur mu? Diyalize girme sürem uzar mı? Böbrek naklini öteleyebilir miyim diye bize sormaktadırlar arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu sorunun cevabı hem evet hem hayır, ama büyük oranda evet. Neden evet hayırı birazdan açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar böbrek hastalığının iki tane tipi vardı. Birincisi akut, ikincisi kronik. Akutlar genellikle kendiliğinden zaten düzelebiliyor. Bir idrar yolu enfeksiyonu var, taş tıkadı, işte prostatta büyüme oldu vesaire veya susuz kaldı, kanama oldu. Bunlar düzeldi mi böbrek genelde düzeliyor. Akutlarda yeme içme yaşam tarzının tabii ki etkisi var ama kronik kadar etkili değil. Zaten akutlar diyetine bile dikkat etmesi büyük oranda düzelebiliyorlar. Ama diyete dikkat ederse bu süreç daha da hızlanır. Bizim asıl üstünde durduğumuz grup arkadaşlar kronik olanlar. Yani kronik ne demekti? 3 aydan daha fazla süreyle böbrek çalışmasını gösteren GFR değer 60'ın altında olması lazım. 3 ay 90 günü geçtikten sonra olay kronikleşiyor. Kronik olmak ne demek? Artık o böbrek sıfır, yani geri dönme imkanı olmuyor. Sıfırlama olmuyor arkadaşlar. Bu hasar orada kalıcı hale geliyor. İşte bu hasta gruplarında da yaşam tarzı ve diyetin müthiş faydası var. Yalnız burada da birkaç etiyolojik faktör önemli. Mesela glomerüler nefriti varsa eğer hastanın, bu FSGS, IgA nefropatisi, işte idrarda protein veya eritrosit, kan kaybı gibi durumlar sonucunda böbrek hastalığı olduysa, biyopsi falan yapılıp immünsüpresif, bağışıklığı baskılayan ilaç alanlarda, özellikle vaskülite olanlarda, yine bu romatolojik hastalıklar sonucunda amiloidozu olanlarda, FMF olabilir, Behçet hastalığı olur, romatoid artrit olur, ankilozan spondilit olur gibi bu tür hastalıklar sonucunda amiloidoz gelişenlerde, bir diğer grup da böbrek nakli olduktan sonra böbreklerde tekrar bozulma olup diyalize aday olanların beslenme ve yaşam tarzı önerilerine uyduğu zaman bu hasta grupları çok etkili olmuyor maalesef arkadaşlar. Şöyle, hiç diyet yapmasına nasıl olsa etkili olmuyor diye bir şey yok. Etkisi var ama sayacağım diğer hastalar kadar etkili değil. Bu hasta gruplarımız da yine dikkat edebilir. Örneğin bu sunumun sonunda bir tane hasta sunacağım. Glomerüler nefriti olup 12,5 yıla yakın süreyle başarıyla takip ettiğimiz hastayı orada da görmüş olacaksınız. Yani ümitsizliğe de kapılmayın. Fakat hangi grupta özellikle bu diyet ve yaşam tarzı çok etkili oluyor arkadaşlar? Böbrek hastalığının en sık sebebi neydi? Diyabet, hipertansiyon. Tam bu hasta gruplarına göre yaşam tarzı ve diyet önerileri. Diyabetiniz varsa, hipertansiyonunuz varsa, ağrı kesici, antibiyotik, bu damardan verilen kontrast madde kullanımları sonucunda yine böbrek yetmezliği geliştiyse çok etkili. Polikistik böbrek hastalarında da yine bu diyet ve yaşam tarzının müthiş etkileri var. Demek ki bütün hasta gruplarında etkili ama bazı gruplarda etkisi biraz daha az, bazı hastalarda ise etkisi daha fazla. Peki ne oluyor bu yaşam ve diyet yaptığınız zaman? Hangi hastalıklar kontrol altına alınabiliyor? Böbrek hastalığının en sık sebebi olan diyabet ve hipertansiyon kontrol altına alınabiliyor. Obezite kontrol altına alınabiliyor. Yine proteinürü azaltılabiliyor. Gut ve hiperürisemi dediğimiz durumlar kontrol altına alınabiliyor. Kolesterol yükseklikleri ve dolayısıyla da kronik böbrek hastalığı kontrol altına alınabiliyor. En azından son döneme gidişi azaltabiliyoruz arkadaşlar. İşte diyabet, hipertansiyon, obezite zaten kontrol altına alındığı zaman bütün dünyadaki birçok hastalığı da kontrol altına almış oluyoruz. Peki 13 tane diyet uygulamamız var bizim arkadaşlar. Hani bunları soracaksanız hangi diyetleri ben yapayım da böbreğim daha uzun süre yaşayabilsin, böbreğimle daha uzun süre sağlıklı bir yaşam süreyim. Şunlar arkadaşlar: 1. Tuzu kısıtlıyoruz. 3 gramı geçmiyorsunuz. Yeterli su ve sıvı tüketilmesi lazım. Kışın 1,5, yazın 2-2,5. İşte polikistik böbrek hastalığı olanlarda yarım litre daha fazla. Yeterli probiyotik mutlaka tüketiyorsunuz. İşte kefiri, ayranı, yoğurdu, tarhana çorbası, lahana turşusu gibi. Ama bizim önerdiğimiz lahana turşusu ve tarhana çorbası normal dışarıdan olanlar değil. Kendiniz yine evde yapacaksınız bunları. Yeterli lifli gıda tüketmeniz lazım. İşte karnabaharı, pırasası, bulguru, pirinci, işte tahıllı, tam
tam tahıllı ekmeği, kepekli makarnası, cevizi, bademi gibi. Bütün bunların hepsi toprak böbrek bakımının içerisinde. Bunlara da bakarsınız hangi lifli gıdaların böbreğe faydalı olduğuna dair. Yine böbrek dostu meyve, sebze ve baharatların tüketilmesi. İşte nane, kekik hariç diğer baharatlar serbestti. Ancak GFR 60'ın üstünde nane, kekiğe izin veriyorduk. İşte elma, limon, hünnap, yaban mersini gibi bir takım meyveler vardı onun üstünde. Bunlar ne yapıyordu? Böbreğe çok faydalıydı. Yine sebzeleri ne yapıyorduk? Ispanağı, pırasası, kabağı, enginarı, brokolisi vesaire ılık suda tutup suyunu attıktan sonra yine tüketebiliyordunuz. Başka hayvansal ve bitkisel proteinlerin miktarını azaltıyorduk ama tamamen kesmiyorduk. İkisini de dengeli şekilde yine hastalarımıza sunuyorduk. Yalnız tavuk ve balığı ancak GFR değeriniz 30'un üzerindeyse tüketilmesine izin veriyordum. Bunların yerine uygun miktarlarda kırmızı et tüketilmesini öneriyorduk. İşte dana, kuzu, koyun, oğlak eti gibi az yağlı da olabilir özellikle kolesterol yüksekliği olanlarda. Bu bizim dünyadan farkımızdı. Başka kuru yemişler yine ölçülü miktarda tüketilebilir. İşte fındık, badem, ceviz, kaju, kabak çekirdeği gibi kavrulmamış, tuzsuz ve çiğ olacak. Ekmek olarak beyaz ekmek yerine çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği, siyez ekmeği, kara kılçık ekmeği, kara buğday ekmeği gibi ekmeklerin özellikle tüketilmesini öneriyorduk. Ancak gutu olanlarda, ürik asit yüksekliği olanlarda fosforu ve potasyumu kontrol altına alamadığımız gruplarda ancak beyaz ekmeği öneriyorduk. Bizim yine dünyadan ve Türkiye'deki ana uygulamalardan farkımız bu. Yağ olarak sadece zeytinyağı tüketimini öneriyordum ama GFR 60'ın üstünde olanlarda işte fındık yağı vesaire diğer çiçek yağı, tereyağı şu bu onlardan da yine tüketilebilir ama esas olarak sızma zeytinyağı. Şeker olarak da sadece çiçek balı tüketimini öneriyorduk. Diğer o işlenmiş şekerler vesaire onlara kesinlikle yanaşmıyordunuz arkadaşlar. Gazlı içecekler ve alkolden kesinlikle uzak durulmasını söylüyorduk. Az bir şey alkol alayım, böbreklere fayda öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamamen uzak duruluyor. Yine paketli gıdalardan uzak duruluyor. Son uygulamamız ise arkadaşlar 2 öğün yemek yenilmesini öneriyordum hastalarımıza ve akşam 8'den sonra mümkünse ana öğün yenilmemesi gerekiyor. Peki yaşam tarzı uygulamalarımızda ne var? 10 tane de yaşam tarzı uygulaması var. Sigara kesinlikle içilmemesi lazım. Yeterli uyku ve ilavede öğle uykusu yapılması gerekiyor. İdrarı kesinlikle tutmamak gerekiyordu. Günde en az 4 veya 5 kez idrarımızı yapmamız gerekiyordu. Güneşlenme yine haftada 3 veya 4 kez olacak şekilde 11 ile 3 arası 15 ile 20 dakika arasında yeterli egzersiz yapılması lazım. Haftada yine 3-4 kez olacak şekilde veya her günde yapılabilir. Yarım saatle 45 dakika arası düz yolda yürüme, işte aerobik egzersiz, yüzme gibi egzersizler, fazla kilolardan yine kurtulunması gerekiyordu. Bu vücut kitle indeksi 30'un üstünde kesinlikle olmayacak. Zayıflık da yasak. 17'nin altına da düşürmememiz lazım. Haftada 2 veya 3 kere ve imkan varsa da haftada 5 veya her gün bile yapılabilir. Topraklama. Toprak, kum, çimen veya sahilde 15 ile yarım saat olacak kadar yanlayak yürüme. Yine böbrek dostu olan çeşitli takılar, taşlar ve elementlerin kullanılması yine faydası var. İşte ne bunlar? Mercan, granat, işte yakut, sedef, akvamarin gibi çeşitli taşlarımız var. Yine bunlar da takılabilir. Ağız ve diş bakımına özen gösterilmesi lazım. Ağızda çürük veya enfeksiyon olmaması gerekiyor. Böbreği olumsuz etkiliyor. Bir de böbreğe zararlı olabilecek işte antibiyotikler, ağrı kesiciler, kontrast maddeler gibi çeşitli bu ajanlardan da kesinlikle uzak durulması lazım. Peki bu dediklerimi yaparsanız yani beslenme ve yaşam tarzı önerileri sonucunda ne oluyordu arkadaşlar? Bir, böbrek hastalığının en sık sebebi olan diyabet, tip 2 diyabet, hipertansiyon, obezite bunlar kontrol altına alınabiliyor. Bunlar kontrol altına alındı mı zaten kalp, damar hastalıkları, kalp krizleri, beyne pıhtı atma vesaire bütün hepsi de kontrol altına alınıyor. Başka proteinüre azalır, uykusuzluk azalır, kabızlık azalır, gut ve hiperüresemi kontrol altına alınabiliyor. Böbrek taşı oluşum riski azalıyor aynı zamanda. Kolesterollerden yararlı olanları artıyordu. Bu HDL kolesterol, zararlı olan kolesterol dediğimiz total kolesterol, trigliserit ve LDL'de azalıyordu bu uygulamalar sonucunda. GFR'deki düşüş azalıyor arkadaşlar. Hatta GFR bir miktar artabilirdi. Yine kreatin değerinde de
artış azalıyor. Hatta düşme bile olabiliyor. Bu bazı hastalarımızda bunlar olabiliyor. Yine toprak böbrek bakımı kurallarına uyan hastalarda diyalize giriyorsa eğer bu hasta haftalık diyaliz seans sayısında azalma olabiliyor. Hatta uygun hastalar diyalizden bile çıkabiliyor. Yaptığımız bu. Yani bir şey vermiyoruz biz hastalara. Normal, klasik uygulanan şeyler. Başka diyalize ve böbrek nakline olan ihtiyaç azalıyor. Hatta bu ihtiyaç süresi ötelenebiliyor arkadaşlar. Diyelim ki bir yılda böbrek nakline veya diyalize girmesi gerekiyorsa 10 yıl sonra giriyor. Bu büyük bir kazanç arkadaşlar. Yine kalp ve damar hastalığı azalıyor. Depresyon ve anksiyete dediğimiz durumlar azalıyor. Yaşam kaliteleri artıyor. Yaşam beklentisi artıyor. Erkek ve kadınlardaki cinsel sorunlar, erektil disfonksiyon dediğimiz erkeklerdeki kısırlık sebeplerinden birisi, bu yine azalıyor. En önemlisi de arkadaşlar mortalite dediğimiz ölüm ve sakatlık oranları azalıyor. Yapmış olduğumuz bir araştırmada arkadaşlar şunu gördük. Şimdi normalde Türkiye'de bir yıllık hemodiyaliz hastalarındaki yaşam beklentisi arkadaşlar ölüm riski %15. Yani 100 hasta giriyorsa 15'i vefat edebiliyor maalesef bir yılın sonunda. Toprak böbrek bakımı olarak diyalize girmesi gereken, yani GFR değeri onun altında olan hastaları biz aldık. Diyalize sokmadan bizim bu yöntemimizle takip ettik. Yani diyet ve beslenmeyle bir yılın sonundaki ölüm oranımız kaç çıktı? %1,7. Normalde diyalizde %15. Yani 9 kat daha az ölüm riski var arkadaşlar. Bu müthiş bir sonuç. Evet, şimdi de arkadaşlar size 12,5 yıl boyunca başarıyla takip ettiğimiz ve böbrek değerlerinde bu süre boyunca bozulma olacağına, tam tersine artış tespit ettiğimiz glomerulonefriti olan bir hastamızı sunuyorum. Biz de öncelikle hoş geldiniz Gülseren Hanım. 25 Nisan 2012 tarihinde bize başvurmuş hastamız. Yani kaç yıl oluyor? 12,5 yıldan beri bizim takibimizde olan hasta. Hastamızın arkadaşlar glomerulonefriti var. Membranoproliferatif glomerulonefrit tanısı İstanbul'da konmuş değil mi? Biyopsi yapılarak tanı konuyor. Daha sonra bu nefritlerde ne yapılıyor demiştik biz. Bu bağışıklığı baskılayan çeşitli ilaçlar veriliyor. 2012 yıllarında bir hasta bize başvurduğunda böbrek çalışma oranını gösteren kreatin ve GFR değerlerine baktığımızda kreatin 1,5'larda, böbrek çalışma oranını gösteren GFR değerimiz de 37'lerde. Aradan 12 yıldan fazla bir süre geçti. 37 olan böbrek çalışma oranı şu anda 39 arkadaşlar. Kreatin de 1,5'lardayken şu anda 1,4'ler civarında. Yani bu bir mucizevi bir değer. Normalde her sene böbreğin 1 puan azalması lazım arkadaşlar. Mesela 100 ise seneye 99, ondan sonra 98, 40 yaşından sonra gene de 1 puan azalıyor. Bir de böbrek hastalarının etkisiyle de zaten azalma oluyor. Yani yılda ortalama 2-3 puan düşmesi GFR'nin olağan bir durum. 12 yılda 2 puan, 3 puan düşecek olsa 30 puan gerilemesi lazım ki diyalizde olması gerekiyor hastamızın. Ama hastamız ne yaptı? Bakın, nefrit olduğu için uygun ilaç tedavisini aldı ve yaşam tarzına dikkat ederek bu şekilde 10 yıldan daha fazla bir süredir hastamızı takip edebiliyoruz. Yani hastalarımızdan gelen soru şu oluyor: doktor bey, böbrek testlerim yıllarca böyle devam edebilir mi? Yoksa hemen diyalize mi girmem gerekiyor? Alttaki yatan etiyoloji dediğimiz böbrek hastalığının sebebi önemli ve uygun ve yerinde verilecek ilaç tedavileri önemli arkadaşlar. Bu çok önemli bir durum. Ama mesela bu hastaların sizin tespit edilemeseydi Gülseren Hanım ve sadece diyet tedavisi verseydik, kortizon vesaire verilmeseydi ne olurdu? 2-3 sene için hemen diyalizde bulurdunuz kendinizi. Ama tabii hastanın da yaptıkları önemli. Şimdi gelelim Gülseren Hanım size. Siz bu 12 yıl içinde yaşam tarzı ve beslenme olarak nelere dikkat ettiniz, nelerden uzak durdunuz ve neleri yaptınız? Hastalarımıza da örnek olsun diye söyleyebilir misiniz? Tuzdan uzak durdum. Tamam. Bol su içtim. Hazır gıda hiç kullanmadım. Paketli gıdalara girmediniz. Kesinlikle. Tamam. İlaçlarımı düzenli kullandım. Tamam. Düzenli kontrollerime geldim. Tabii bunlar çok önemli şey. Evet. Peki dışarıdan böyle ot, böcek herhangi bir şey aldınız mı? Kesinlikle Böyle aldım. var ya internetlerde şurada şifalı bitkiler, Hayır, bilmem neler böyle onlara hiç girmediniz. Hiç girmedim. Bizim eğitim toplantılarına katıldınız. Katıldım. Videolarımızı güzelce izlediniz. İzliyorum, Kitapta evet. söylediklerimi aynen yaptınız. Aynen. Yemelere hiç uykunuza dikkat ediyor musunuz? Ediyorum. Yürüyüş yapıyor musunuz? Yapıyorum, sayılır. Elinizden geldiğince. Evet, ama tuzu da geldiğince. tamamen sıfır değil. Yok. Ama bir çay kaşığı Tabii. tüketin diyor. Aynen. Bakın arkadaşlar, genel kurallar işte bu elma sirkeli, zeytinyağlı, lahana turşuları
probiyotikle Evet, bizim dediğimiz şekilde aynısı yapıyorsun. dediğimiz. Ama normalde dışarıdan gidip de tuzlu Yok, şeyli hayır, alsanız hemen kesinlikle. böbrekler hemen bozulur. Peki abur cubur öyle bir şey alıyor musunuz? Almıyorum. Kola, fanta, cips bilmem ne Kesinlikle. öyle şeyler, gazlı Asitli içecek, kesinlikle. sigara, alkol Hayır. kesinlikle yok. Evet, işte budur arkadaşlar. Ama şu da var, mesela Gülseren Hanım gibi geliyor, mesela geliyor kreatin 1,5, aradan 2 ay geçiyor, kreatin oluyor 7, 8. Diyalize almak zorunda da kalıyoruz. İşte hastanın durumuna göre değişebiliyor. Yani ümitsizliğe de kapılmayın. Doktorunuzla bağlantınızı da kesmeyin. Gerekiyorsa erken dönemde biyopsi alınıp uygun immünosüpresi tedavi veririz. Hastamızda şu anda mesela en son geldiğimiz 2 tane ilacımız var değil mi? Bağışıklığı baskılayan bu ilacımız var. Bir de E-inhibitörü var protein kaybını önlemek için. Diğerlerinin hepsi de düzene girmiş durumda. Normal yaşantısına da devam ediyor Gülseren Hanım. İnşallah daha nice 10 yıllara, nice 100 yaşlarını da inşallah deviririz. Hayırlı uzun ömürler olsun inşallah. Evet, bütün hastalarımıza da hayırlı uzun ömürler diliyorum. Diğer hastalarımızda, diğer başarı videolarımızda yine görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.